Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır milföy tadında mükemmel bir börek tarifi hazırladım. O kadar çok lezzetli oldu ki mutlaka denemelisiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık su ilave ettim. Üzerine 1 çay kaşığı maya ilave ettikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Ardından ununu ekleyeceğim. Tarifim için 4 su bardağına yakın un kullandım. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Unu eklerken üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Buradaki en önemli detay ise hamuru uzun süre yoğurmamız, özleşmesi gerekiyor, sakız kıvamına gelmesi gerekiyor. İlerleyen dakikalarda sizlere yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Bu da yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor. Toparladıktan sonra hemen masanın üzerine alıyorum. Hamuru 4 eşit parçaya böldükten sonra yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleme sırasında ise bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezelerin üzerini poşetle kapatacağım. 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım kolaylıkla açabilmek için. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Evet, hamur yeteri kadar dinlendi. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bolca un serptim. Şimdi oklava ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam edeceğim. Neredeyse her videomda da bahsediyorum. Yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi yufkayı açarken başta kullanmış olduğumuz un. Ne kadar çok un kullanırsak yufkayı kolaylıkla açmış olacağız. Burada yufkayı açabildiğim büyüklükte açıyorum. 4 tane yufkayı da açacağım. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Hamurun kıvamı çok güzel. Sakız kıvamında olduğu için açmakta hiçbir şekilde güçlük çekmiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi saniyeler içerisinde hamuru büyüttüm. Evet, ilk yufkayı açtım. Masanın üzerine sereceğim. Ardından diğer yufkaları açmaya geçiyorum. Bu tarifle artık dışarıdan milföy hamuru almayacaksınız. Garanti veriyorum. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Çokça yapın. Buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında dokusunda değişiklik olmayan şahane bir tarif. Lezzet garantisi veriyorum. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Umarım denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. 4 tane yufkayı da açtım. İlk açtığım yufkayı masanın üzerine serdikten sonra 150 gram erittiğim tereyağından yufkanın her tarafına bolca sürüyorum. Ardından diğer yufkaları üzerine sereceğim. Her serdiğim yufkanın üzerini bolca yağlamaya devam ediyorum. 4 tane yufkaya da aynı işlemi uygulayalım. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim.
Yufkaların tümünü yağladım. Tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı tereyağı bıraktım. Fırına göndermeden önce böreklerin üzerine tereyağı süreceğim. Evet, şimdi ise yağladığımız yufkaların kenarlarından çekiştirerek dörtgen form vermeye özen gösteriyorum. Ardından sarma işlemine geçtim. Hamuru yuvarlayarak sardıktan sonra tekrar servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp buzdolabında 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamurun içerisindeki tereyağın donması gerekiyor. Bu arada ben börekleri hazırlarken tereyağı kullandım. Sizler burada dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hamuru buzdolabında 20 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi bezeler haline getiriyorum. Hamuru ortadan ikiye ayırdıktan sonra dilimler haline getireceğim. Toplamda 22 tane börek elde etmiş olacağım. Burada böreklerin ebatlarını kendiniz göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan 22 tane börek elde ettim. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamuru tekrardan beze haline getirdik. Ardından açma işlemine geçeceğim. Burada oklava kullanmıyorum, merdane kullanıyorum. Masaya ve merdaneye yapışmaması için çok az miktarda undan yardım aldım. Hamurun üzerinden birkaç defa geçtikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi kurdale şeklini veriyorum. Uç kısmına bolca iç harcı ekledikten sonra ikinci kanadını üzerine kapattım. Bu arada iç harcı olarak çökelek peyniri kullandım. Sizler burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz, patatesli veya sade kaşar peynirli. Hepsi birbirinden lezzetli olacak. Şekillendirme işlemi de oldukça kolay. Birkaç defa merdane ile üzerinden geçtikten sonra uç kısmına iç harcı ekleyip diğer boşta kalan kanadı üzerine kapattım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hamurları diziyorum. Aralık bırakarak dizelim çünkü böreklerimiz çok güzel kabaracak. Böreklerin tümünü hazırladım. Tavanın tabanında 1 yemek kaşığı tereyağı bırakmıştık. Şimdi tüm böreklerin üzerine bolca tereyağı sürdükten sonra hemen fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra hemen fırından alalım. Börekler pişti ve fırından aldım. Ortalama 35-40 dakika içerisinde pişecektir. Lütfen kontrollü olalım. İlk sıcağı geçtikten sonra servis için hazırlıyorum. Evet, sizlerin de gördüğü gibi böreklerimiz çok güzel kabardı. Çıtır çıtır tel tel oldu. Bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Bundan daha çıtır, daha lezzetli bir börek tarifi yok. Bir defa denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğinizden eminim. Evet, böreklerin iç dokusunu sizler de görüyorsunuz. Asla hamurlanma olmadı. Yine sizlerle birlikte sofralarımızın yıldızı çıtır çıtır tel tel ayrılan mükemmel börekler hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.